İşte bu, içerisi dolu. Arkadaşlar burada 5-6 tane inek var ama çoban moban yok. Bağırıyorum kimse yok. Yani bu inekler kendi başına da gezmez. İnektir herhalde bunlar ha. Başka bir şey olmasın. Çok fazla işaret var ama. Bakın burada bir şöyle kare var, kesme. Tam burada bir tane daha var arkadaşlar. Birinin ağzı bu tarafa bakıyor, birinin ağzı bu tarafa bakıyor. Ana kapak gibi bir yer var burada. Görünüyor mu? 1, 2, 3. Hop. Yine sıkıştım onun için. Hoppa işte. Of, kasa burada. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Araziye geldim. İki önceki videomda olan yere geldim arkadaşlar. Burası önemli bir nokta olduğunu fark ettim. Geçen video çektiğim yer bayağı bir aşağıda kalıyor. Şimdi arabadan indikten sonra böyle yavaş yavaş geldim. Yolu tutturamadım. Buradan bu ana kayayı tanıdım. Buradan başlatayım dedim videoyu. Şimdi bakın şurada şöyle yağmurdan korunmak için bir in gibi yer var arkadaşlar. Tam şurası. Burada 1-2 işaret gördüm. O yüzden burada başlattım alan taramayı da, kamerayı da, kaydı da. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada yürüyüş de biraz zorlu ama elimden geldiğince size video çıkarmaya çalışacağım. Güzel seyir yapmaya çalışacağım. Şurada bir V harfi var. Yanında bir de çizgi var. Görebiliyor musunuz? Tam şurada arkadaşlar. Kamerayı yakınlaştırın bakın. Şimdi burada gözüme çarpan ikinci nokta. Aşağı doğru kaymazsak, uçmazsak göstereceğim. Bakın şimdi. Şurası tam ayağımı bastığım yer. Burası bu şekilde bir yürüyüş yolu, tırmanma yeri gibi düşünün burayı. Burası muhtemelen eskiden bu şekilde yürünen ve oradan da bir giriş, mağara gibi bir kapalı bir yer olan bir yerin yolu. Tam da söyleyemedim. Yoruldum arkadaşlar. Vallahi bayağı bir yol geldim, o yüzden konuşmakta da biraz zorluk çekiyorum da kendime gelene kadar idare edin. Şimdi bakın bu ayak basma yeri. Şimdi burada muhtemelen bir yol vardı. Düzgün, rahat bir şekilde tutunarak gidilecek gibi. Bakın şurada bir kırılmış yer var. Burası kırılmış. Yani buradan tutunarak ayak basacak yerler, tutunma yerleri hepsi vardır. Şöyle geleyim biraz da. Bir saniye. Şuradan az geriden size göstereyim. Bakın görüyor musunuz şurayı? Şu kısım şöyle tam şuraya kadar gidiyor. Orada da bitiyor. Muhtemelen orada bir giriş olabilir ama bunlar tehlikeli yerler arkadaşlar. Buralara tırmanış uzmanı, yani ben güzel tırmanırım ama bu aletlerle, çantayla oraya çıkamam. Çok zor. Buraya tırmanış malzemeleri gerekir. Öyle bir işçilik gerekir. O yüzden buraya şu anda geçeceğim. Şimdi alan taramayı burada başlatalım. Aşağı doğru bakarak ineyim. Gözüme çarpan bir şey olursa, güzel de bir sinyal yakalarsak çalışma yaparız yol üzerinde. Sinyal yakalayamazsak aşağıya gideriz. Şimdi aşağıdan bir sinyal alıyor. Bir önceki videoya mı ait yoksa burada yakında bir yer mi alıyor, bakacağız şimdi. Şimdi burada birazcık dikkatli inmek lazım. Alan taramayı burada kullanmayacağım. Şu düzlüğe ineyim. Ters istikamete dönüp bir daha bakayım. Bakın aşağı doğru çekiyor şu anda. Çok dik bir yer burası. Yürümek bile zor. O yüzden alan taramayı şöyle ara ara kullanayım. Alan tarama aşağı doğru götürüyor. Şurada bir yerden şüphelendim. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tam burası. İki tane kapak gibi buraya sıkıştırılmış gibi duruyor.
yoğun istek oldu. O yüzden yorumlarda yazan arkadaşlara teşekkür ederim. Buraya tekrardan geldim. Geldiğimize değecek mi bakalım. Hep beraber göreceğiz. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu ikisi alta destek olarak da konmuş olabilir. Şurası bir giriş gibi duruyor. Şöyle etrafa bakalım. Şurası da kapak gibi. Oo. Şuraya bakar mısınız? Burası çok şüpheli. Şurası arkadaşlar çok güzel. Buralar çok güzel bölge. Biz yine alan taramamızı çalıştıralım. Belki buradan bir giriş varsa, içeride derindeyse malzeme alan tarama çekmeyebilir. Alan tarama çünkü ilk önce yüzeye en yakın yerdeki malzemeyi çeker arkadaşlar. Ya da minerale götürür. Onu da görüntüleme cihazımızda bakıp mineral mi değil mi anlarız. Bakın arkadaşlar, işte alan taramanın en sevdiğim hareketi. Bir eşyaya yaklaştığımızda bakın hareketlenmeye başlıyor. Bir dakika, geri döndü. Arkadaşlar bakın, şimdi şurada güzelce bir analiz yapalım. Burası nasıl bir yermiş? Oo, nasıl bir yermiş şimdi görün bakın. Şuradan az geri gelelim. Vay vay vay, nasıl bir yer yakaladık. Arkadaşlar kapıya bakın. Görebiliyorsunuz mu? Bakın dümdüz, çok güzel tıraşlanmış, kapatılmış bir kapı. Bütün kesmeleri, çizgileri komple belli. Bakın arkadaşlar, ana kayaya bakın. Hiç böyle bir yer var mı? Her taraf kavisli, normal, doğal şeklinde gidiyor birçok yer. Ama burası nasıl arkadaşlar? Resmen belli. Burası bildiğiniz bir kapı arkadaşlar. Bence. Alan tarama da buraya çekti. Kuvvetli bir şekilde. Yüzeye yakın malzeme dedik ama şurası da mihrapa benziyor. Tam şu kısım arkadaşlar bakın. Burası kapıysa eğer, bu yan tarafı da muhtemelen mihrap arkadaşlar. Şimdi bir daha şurada alan taramanın antenlerini kapatalım. Oy 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 oy. Alan taramaya bak, neler yapıyor neler. Of 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 of. Arkadaşlar burada öyle bir çekti ki alan tarama. Nasıl döndüğünü siz de gördünüz. Hemen buraya görüntüleme cihazıyla bakacağım. Burası çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer yakaladım. Cihazımızı çıkaralım. Conrad GR3 Plus arkadaşlar. Cihazı açıyoruz. Bakmamız gereken noktadan az uzakta cihazı çalıştırıyorum. Canlı tarama moduna gireceğim. Pinpoint. Bakın şimdi burada tam şu pozisyonda, cihazı bu pozisyonda, bakın tam şu şekil. Yere değdirerek kalibrasyon yapıyorum. Kalibrasyon yaptım. Hiç şeklini bozmadan. Of arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada çok güzel yakaladı sinyal. Of, 95'lere kadar, 95, 70. Boşluk da veriyor. Boşluk da veriyor burada arkadaşlar. Bakın yukarı kaldırdığım zaman boşluk veriyor. Şu aşağı indikçe malzeme yakalıyor. Şu kısımda değerli veriyor. Evet.
tam şurada. Şu kısımda değerli verdi arkadaşlar. Yukarı kaldırdıkça boşluk veriyor. Yani kapıya doğru, kapı diye tahmin ettiğim yere doğru bakar mısınız? Burada bir tam çarpı işaretini görüyorsunuz mu arkadaşlar? Son nokta işareti muhtemelen bu. Eminim ki burası kapı. Çok güzel. Yukarıdan bir şeyler çatırdıyor. Ayı gelmezse ya. Öyle bir ormandayım ki insan olma ihtimali sıfır yani, o derece. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir gürültü yapalım da ne olur ne olmaz. Varsa bir hayvan uzaklaşsın. Evet. Ayılar, domuzlar basmadan biz ne yapalım biliyor musunuz? Hemen işçiliğe başladım. Boş verin. Ayı bilmem neyi. Pointer'ımız. Diğer eldivenler de buradaymış. Bu eldivenler derinde arkadaşlar. Burası da riskli bir yer. Hem rutubetli, hem nemli, hem de sıcak bir yer, ortam. Yani burada akrep olma ihtimali var. O yüzden şu eldivenler sağlam, bunları giyeyim. Hayvanlar gelirse ses yapalım da yanımıza fazla yaklaşmasın. Arkadaşlar sizce bu kapı açılır mı? Şimdi çekicimizi çıkartalım. Ya kapıyı kıracağız ya da bugün elimiz boş döneceğiz. He? Şimdi öyle bir yapalım ki şurayı komple yoklayalım. Kolay kırılacak yerden ses gelir zaten. Şurası bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz mu kesmeyi? Şöyle bakın, temizleyeyim şurayı. Muhtemelen bu da bir işaret arkadaşlar, bakın. Kareyi görüyorsunuz mu, kocaman? İnekler geldi. Muhtemelen de çoban var. Arkadaşlar burada bir videoyu ben bir sonlandırayım. Çobanın yanına gidelim, şikayet olmasın. Hemen malzememizi de burada bırakalım. Gidelim bir muhabbet edelim. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar burada 5-6 tane inek var ama çoban yok. Bağırıyorum kimse yok. Yani bu inekler kendi başına da gezmez. İnektir herhalde bunlar ha. Başka bir şey olmasın. Üç harflere mi karıştık? Ne yaptık? Siz de görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın şurada sarı bir inek gidiyor. Yağmur da başladı. Hayret bir şey. Şu tarafa doğru bir dolanayım bakayım. Çoban falan var mı yok mu? Bunların da ne olduğu belli olur. Evet arkadaşlar. Videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Size bunları göstereyim dedim. Yukarıdan bir 3-4 tane daha var, inek gitti. Öyle bir yerde yürüyor ki şuna bak ya, uçurumun kenarına düşecek aşağı neredeyse. Kimse yok etrafta, bakın. Teminden bağırdım bayağı, bir çoban gelir belki diye ama çoban da yok. Kendi başına da böyle ormanda gezmez bu inekler. Bakalım. Arkadaşlar nefes nefese kaldım. Çok yoruldum. Ne oldu biliyor musunuz mu? Yaklaşık 1 saattir inek kovalıyorum. Ya etrafı komple gezdim. Çoban falan yok. Yaklaşık bir 7-8 tane inek şuradan, şu taraftan şöyle geldiler. Bu aşağıdan. Şimdi aşağıda ana yol var. Dere var. Köy falan yok. Buraya en yakın köy şu istikamette ama 7-8 kilometre. Yani belki de 10 kilometre uzakta. O taraflarda gezdim. Kimse yok. Ondan sonra dedim inekleri kovalayayım. Tam burada tepede, şu uçurumun üstünde arkadaşlar, tepemde geziyorlar. Üstüme kaya yuvarlanacak veya hayvan düşecek aşağı, bir şey olacak. Dedim kovalayayım inekleri. Kovalıyorum bir tarafa doğru, hani bağırıyorum. Bu tarafa gittiler en başta, şuraya doğru. Sonra döndüler geri geliyorlar. Beni sahibimi sandılar. Ulan 3 harfler midir nedir anlamadım, gitti. Ayrılmıyor. Bir ara buraya yanıma kadar geldiler buraya. Bekliyorum burada. Kovalıyorum, gitmiyor. Neyse en son şuradan bunları kovalamaya başladım. İleri gittiler. Sonra bir daha bu tarafa döndüler. Bir tanesi de çam vardı. Yani çan olmasa diyeceğim ki tamam bunlar cin yani. Hani 3 harfli diyeceğim ama bir tanesi de çam vardı.
Onu takip ettiler. Böyle yukarı doğru kovaladım, en son o taraflara doğru gittiler ama en sonunda kayboldular. Nereye gittiler de bilmiyorum yani. Sahibi falan yok. Yani hayvancılık yapan benim takipçilerimden varsa eğer, hani bu devirde böyle orman içine kimse inekleri salıp da kendi başına yaymaz. Yani kendi başına otlamaya bırakmaz arkadaşlar. Yani bunu hayvancılık yapmayanlar da bilir. Neydi, nedir, ne değildir anlamadım. Bilmiyorum. 1 saat, 1,5 saat oldu belki de. Onları kovalarken yoruldum valla. Neyse arkadaşlar, biz kaldığımız yerden devam edelim. Kamerayı takayım kafama. Sinyal aldığım noktayı da kaybettim ha. Neresiydi bilmiyorum. Hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Şurasıydı galiba, değil mi? Yukarı doğru boşluk almıştı. Aşağı doğru değerli sinyali verdi. Ulan ne inekmiş be. Kovala kovala gitmiyorlar. Yok tepemde gözüyor. Kaya falan yuvarlanacak. Yok. Bırak hayvan tepeme bir yuvarlansa beni de öldürür burada. Allah korusun. Yalnız arkadaşlar, burası da çok güzel bir şey, bir yer. Hani normalde inekler var, çoban var diye toplanıp giderdim ama bırakmak istemedim. Ulan bu bölge harbiden tılsımlı galiba. Şimdi böyle bir sanki biri vardı, bir ağaç çıkıldı, bir şey oldu gibi ses geldi. Eve gidince bakacağım bakalım, o kamerada o inekler görünüyor muydu? Görünmüyorsa herhalde deli diyeceğiniz bana. Kendi kendine inek mi gördüm, ne yaptım anlamadım. Ama önüme kadar geldiler arkadaşlar yani. Buralarda keşke aslında o anda da kayda alsaydım. Video uzamasın, boş boş gereksiz olmasın diye çekmedim. Ama bir ara gösterdim size oradan. Herhalde gözüküyordur kamerada. Eve gidince bakacağım ben de. Evet. Biz kaldığımız yerden devam edelim. İnek minek boş verin arkadaşlar. Şurası neymiş? Burada bir delik var. Yarık da var şu şekilde. Önce burayı yoklayalım da belki kapı çok geniş değildir diyeceğim ama bayağı bir geniş. Kapının kalınlığı çok fazla arkadaşlar. Hiçbir boşluk sesi vermiyor şu anda. Çok fazla işaret var ama. Bakın burada bir şöyle kare var, kesme. Tam burada bir tane daha var arkadaşlar. Birinin ağzı bu tarafa bakıyor, birinin ağzı bu tarafa bakıyor. Galiba büyük olan mihrabı gösteriyor, küçük olan da kapıyı gösteriyor herhalde. Ben öyle tahmin ettim. Buralarda sinyal verdi cihaz. Nereye kıracağız, ne yapacağız anlamadım ki. Çapayı da alalım çantadan da şu yosunları bir temizlettireyim bakalım. Arada bir arkaya da bakalım. Ne acayip bir yere denk geldik. Harbiden tırsunlu bir yere denk geldik. O oymaya bakın. Oy oy oy. Bakın şimdi. Son nokta işareti görüyorsunuz mu? Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz mu oymayı? Çok güzel. Kapının kesmesi. Bakın işaretler nasıl. Şöyle.
Şurada tam şu şekilde bir V harfi var, görüyorsunuz mu? Bu şekilde. Şurada da bir işaret var. Burası işaret arkadaşlar. Şurada bir murç izi var. Keski izi diyelim, murç demeyelim. Murç izi şurası. Bakın. Tam burası. Murçla buraya bir delik atmışlar. Şu yukarıdan şöyle bir kazmaya başlayalım bakalım ne olacak. Şuradan girişelim arkadaşlar. Buradan itibaren şöyle aça aça gidelim bakalım ne olacak. Lan toprağın içinden bu ne çıktı böyle? Aha. Bu ne? Aha. Arkadaşlar. Oo, aha. Aha, bulduk. Bulduk galiba. Burası ne? Şu kökleri bir temizleyeyim önce. Güzelce açalım ortalığı. Şurada bir taş daha var. Onu da çıkarabilsem. Aha. Uf. Bu ne? Ana kapak gibi bir yer var burada. Kapak gibi bir şey kırdık arkadaşlar. Hadi bakalım. Heyecan dorukta. Şüpheli noktaya yaklaştıkça sesim de kısılıyor değil mi? Böyle hemen sessiz konuşmaya başlıyorum. Heyecandan. Bir de ne olur ne olmaz kimse duymasın diye. Tabii inekler geldi. İnekler geldi, çoban gelmedi. Bir yere saklanıp beni mi izliyor, ne yapıyor? Neyse ya. Bu seferlik payımızı ona da veririz. Buradan beyaz bir şeyler çıkıyor. Ne bu? Kireç taşı gibi. Sinyali, değerli sinyalini buradan aşağıdan veriyoruz değil mi arkadaşlar? Şu yukarıdan boşluk verdi buradan. Evet, buradan boşluk verdi. Şu aşağıdan da değerli sinyali verdi.
bir yerde bir şeyler var galiba. Şurası ne, delik burası, içeri doğru gidiyor. Aha, bir dakika. Bir dakika şimdi arkadaşlar, bakın. Bakın şimdi. Hava da karardı. Karanlık oldu ama görüntü nasıl? İyi mi? Şuradan şöyle size güzel bir kayıt yapayım. Nasıl yapacağız bakalım. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Bir saniye, az sabredin. Eldiven takılıyor. Nasıl arkadaşlar, böyle iyi mi? Şuralar. Oo, biz burayı açmışız. Bakın bakın şimdi, iyi izleyin. İyi izleyin neler olacak. Açmışız, daha aşağı çalışıyoruz biz. Boşu boşuna. Görünüyor mu? Bakın şimdi. 1 2 3. Hop. Hoppa. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şu toz gitsin şuradan. Görüntü nasıl? Böyle mi daha iyi, böyle mi? Ulan sıkıştırma açıldı. Hoppa işte. Of, kasa burada. Bakın. Nasıl arkadaşlar kasa? İçerisini görüyorsunuz mu? Bir şey var mı? Şurada ben bir şey gördüm. Bir saniye, şimdi hemen alalım onu. Hemen şunu şöyle yapalım. Pointer'ımız nerede? İşte bu. İçerisi dolu. İçerisi dolu arkadaşlar. Of of of, içerisi dolu. Fıstık gibi kasaya kaldık. Hop, aha. Of 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 of, şuna bakar mısınız? Vay 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 arkadaşlar. Şuna bakın. Sarının güzelliğine bakın. Uf, süper bir şey. Şuna bakın, şuna. Kadın heykeli ha. Ulan bu Romalılar, Bizanslar ne terbiyesiz ya. Elbisesiz, kıyafetsiz heykel yapıyorlar. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl? İşte bu be. Hem de sarı. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Şunu şöyle güzelce temizleyeyim. Şimdi size yakın çekim yapacağım. Görün bak. Kasanın güzelliğini görün arkadaşlar. Of 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 of. Suyunlar ağzını kapamış. Vurunca hepsi içeri doğru gitti demek ki. Arkadaşlar bakın şimdi. Nasıl? Görünüyor mu içerisi? Çok güzel.
Kasaya bakın arkadaşlar. Tam kapının altında. Tam kapının altında arkadaşlar. Bakın burası kapı. Hemen altında müjde. Şimdi izleyin. Size güzelce şu kamerayı elime alayım. Heykelimizi de alalım. Buradan uzaktan size şimdi olayı tarif edeyim arkadaşlar. Etrafa da bakalım kimse var mı? Son bir kez. Bundan sonra rahat rahat sevinebiliriz. Arkadaşlar bakın şimdi kapı nasıl? Görünüyor mu? Bakın. Resmen net belli. Şu şekilde. Çok güzel bir kapı var. Hemen altında patlattığım kasa hediyesi. Nasıl arkadaşlar, belli değil mi? Ta buradan bariz görünüyor. Burası böyle kapalıydı. Ağzına taş koymuşlar. Ben altı kazmaya çalışıyordum. Meğersem üstteymiş ha. Fark etmesem aşağı doğru, gerçi fark etmeme ihtimalim yoktu da. Ben aşağı odaklanmışım. Kazıyorum aşağı. Sonra bir baktım yukarı, meğersem meydana çıkmış. Öyle kolay yerdeymiş ki. Şurayı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Burası beni aşar. Arkadaşlar burayı açmak isteyen varsa bana Instagram'dan ulaşsın. Instagram'dan ulaşsın, burayı göstereyim. Öyle bir baba yiğit varsa bu kapıyı açacak. Ben açamam şahsen. Çünkü burası var ya, bilmiyorum da. Yani büyük şarjlı hiltilerle, kırıcılarla, artık benzinli karotlarla mı uğraşmak lazım. En az bir 10 günlük iş var. Bu kapıyı açmak öyle kolay değil çünkü sert bir kaya. Evet, şimdi gelelim sarıya. Hadi bakalım. Şöyle birazcık ışık. Buraya güneş, buraya birazcık aydınlık. Nasıl arkadaşlar? Sarı çok güzel. Heykele bakar mısınız? Kadın heykeli. Değişik. Medeniyet işi mi, eşkıya işi mi anlamadım. Şuna bakın. Çok büyük ha. Ağırlık da var ya, bayağı bir iyi. He, yorumlarda birisi soruyordu bunların değeri nedir diye. Arkadaşlar şimdi elimdeki tahminen 300-400 gram var. Yani gramını altının gramını 300 ile çarpın. Yani hiçbir şey olmasa eritsek bile edeceği parayı siz tahmin edin. Ki bunu heykel halinde satılsa artık ne eder onu da siz düşünün. Ben arkadaşlar bu tür şeylerin değeriyle pek ilgilenmiyorum. Benim işim daha çok bunu çıkarmanın heyecanını yaşamak. Böyle dağda gezmek, adrenalin yaşamak. Biraz önce gördünüz, o inekleri falan da gösterdim. Ne oldukları belli değil. Beni burada 1 saat, 1,5 saat peşlerinde gezdirdiler. Olsun, macera oldu işte arkadaşlar. Benim zaten bütün sevdiğim şey bu. Hoşuma giden nokta bu. Macera. Şuraya şimdi takıldım uzaktan. Bakın arkadaşlar. Burada ne var? Şurayı görüyor musunuz? Burada sanki bir yazıt gibi bir şey var. Bir çizim var, bir yazıt mı var, bir şey var burada arkadaşlar. Şöyle uzaktan bunu çekimini yapayım. Evde güzelce bilgisayarda büyütüp izlerim. Burası çok güzel bir bölge. Şu baksanıza, ana kaya böyle aşağı kadar gidiyor. Bir de şurası çok önemli bir noktaydı. Nerede? Şurada yukarıda kaldı. Size gösterdim değil mi? Böyle resmen yol vardı. Ben o yolu neye göre tahmin ediyorum arkadaşlar? Şimdi Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir yere gittik. Bundan 5 sene olmuştur. 5 sene öncesinde. Öyle inceleme yapmak için bir parmaksız el işareti arkadaşlar. Bu şekilde parmaksız bir el işareti varmış kayanın üzerinde. Yanında yay şeklinde bir ok vardı. 2 ucu ok olan işaret. Neyse biz o işaretin oraya, etrafı inceleyelim diye, bir de mağara girişinde at işareti vardı. Benim en eski videolarımda, ilk yüklediğim videolarda olması gerekir. Atın üstünde adam, eşkıya kendini çizmiş. Böyle bir mağara gibi, ufak bir in gibi, girişin hemen sağ tarafında. Biz oraya incelemeye gittiğimizde o biraz önce gösterdiğim yerin, bakın hem yanına gideyim, öyle tarif edeyim daha iyi olur. Bakın şimdi arkadaşlar. Bayağı yukarıdaymış. Neyse çıkalım. Bunlar tecrübe arkadaşlar, işte bunları böyle tecrübe olarak kullanmak lazım. Şurayı görüyor musunuz? Şu şekilde böyle çapraz bir kesme gibi, yol gibi yer var. O gittiğimiz yerde aynı bunun gibi şöyle bir yer fark ettim ben.
Sonra yakınına gittim, bir baktım arkadaşlar. İlk böyle bir tane ayak basmak için yer var. Bildiğiniz basamak. Aynısı burada da var. Tam şurada kalıyor. Basamağa bastım. Elimi böyle etrafa gezdirdim. Yukarıdan tık bir yere tutunmak için yer denk geldi. Onun üstünde bir daha bir basamak vardı. Ama ondan sonrakini bir dikkat ettim, kırmışlar. Yani aynı böyle bir yer düşünün. Yukarı doğru yürümek için tek tek basamakları, tutunma yerleri varmış. Ama 2 basamaktan sonrasını kırmışlar. Muhtemelen böyle yukarı. O Karacabey'deki yerde en tepede, tam şuralarda, o kadar yüksekteydi arkadaşlar. Yaklaşık bir 8-9 metre yüksekte dönem soygunuymuş bir kasa vardı. Kasanın yolu da varmış. Adam gitmiş oraya malzemeyi saklamış, üstünü kapatmış. Muhtemelen kıra basamakları aşağı inmiş. En son 1-2 basamağı da işaret olarak bırakmış. Ondan sonra ama tabii sonradan ya kendi gelip aldı ya dönem soygunu ya da artık bilemeyeceğim. Oradan malzeme alınmıştı ama oradaki mevzunun aynısı şu an arkadaşlar burada var. Bakın ilk basamak duruyor. Hatta ikinci basamakta az çok belli, tutunma yerleri falan. Burada da böyle bir şey var diye düşünüyorum. Tam şurası da bir sivri nokta var. Bakın tam şu parmağımın ucu var ya. Orası böyle bir kapatılmış gibi de duruyor. Dolgu gibi. Ama tabii dediğim gibi videonun başında söyledim, riskli bir yer. Buraya iplerle, tırmanış malzemesiyle gelmek lazım. Çünkü orası olmayabilir. Üst taraf da olabilir. Burayı güzelce incelemek lazım. Cihazda bakılabilir mi bilmiyorum. Konrad'ın A2 dedektörü var. Derin algılama yapan. Pulse dedektör olması gerekiyordu. Neyse, şimdi kafam da karıştı. Hala aklım ineklerde kaldı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Konrad A2 dedektörle buralar incelenebilir. Tabi iplerle, tırmanış malzemeleriyle dikkatli bir şekilde inmek lazım. Şurası bakın tuzaklı gibi. Tam şurası ucu tutuyor kayanın. Şurayı var ya arkadaşlar, levyere şöyle hafif bir kanıttırsak bu kayalar, şu üstte gördüğünüz kayalar var ya şu aradaki, komple direkt inecek aşağıya. Böyle tuzaklı gibi, tam da buranın girişinin üstüne denk geliyor. Bilmiyorum yani, çok acayip bir yer. Burası da zaten tılsımlı mıdır nedir bilmiyorum. Gösterdim size de inekleri videonun başına doğru. İnekler denk geldi. Sahibi yok, bir şey yok. Kovaladım, gitmiyorlar. Yanıma kadar geldiler. Burada böyle değişik bir macera yaşadım. Kendi kendime bir adrenalin, bir atraksiyon oldu. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Son kez size şu heykeli bir daha göstereyim. Tabii ben de kendim de bakayım. Çok zevkli oluyor böyle şeyler. Şuraya bakar mısınız be? İşte bu be. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar, bakın. Elimle büyüklüğünü hesap edin. Bakın. Ne kadar? Elim şuradan itibaren bu yaklaşık 20-25 santim büyüklüğünde var arkadaşlar. Ve içi dolu bir heykel. 300-400 gram çok rahat var. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ve sarı arkadaşlar. En sevdiğim renk. Evet. Ne yapalım? Bunu aldığımız yere koyalım mı? Tekrar bırakalım mı arkadaşlar? He? Burada kalsın. Olmaz mı? Dur şimdi. Nasıl aldık? Aynen şu şekilde yerine bıraktım. Taşı da kapatalım önüne. Böyle kalsın. Birisine hediye edeyim mi buraya? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Burada korkar bu gece. Kendi başına burada kalamaz. Yazık, günah. Biz bunu alalım. Götürelim, çantamıza koyalım. Evet arkadaşlar. Şaka bir yana yine güzel bir macera yaşadık. Hele ben var ya, tam böyle bir adrenalin dolu bir gün geçirdim bugün. Çok zevkliydi, çok güzeldi. Yani inekler artık neydi ne değildi bilemeyeceğim ama çoban falan yoktu başlarında. Kendi başına geziyorlardı. Bayağı bir uğraştırdılar beni ama olsun. Biz de güzel bir macera yaşadık. Güzel bir malzeme çıkardık. Güzel bir define macerası oldu. Evet arkadaşlar, bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar.